Esenlikler herkese. KVK hazırlık aşaması geldi arkadaşlar. Bu hafta KVK haftası. Ve KVK haftasında neler yapacağımıza şöyle bir bakalım istiyorum. Özellikle KVK haftasındaki etkinlikte, KVK etkinliğinde biraz hatalar yapıldığını gördüm sürekli. Özellikle de ücretsiz, düşük yatırımlı oyuncular burada oynamaya çalışıyor veyahut da malzemelerini harcamaya çalışıyor. Bu gerçekten bizim için istemeyeceğimiz bir şey. Çünkü düşük yatırımlı oyuncuların her zaman kazançlı olması lazım. Kazancı oynaması lazım. Zaten düşük yatırımım var. Zaten elimde az malzeme var diğer oyunculara göre. Haliyle böyle bir durumda benim ne yapmam gerekiyor? Elimdeki kısıtlı malzemeyi en verimli şekilde kullanmam gerekiyor. Birikim yapmam gerekiyor. Bu birikimi de e, gidip KVK'da oynarsam buradaki balinalarla yarışamam. İmkanı yok yani. Mesela buradaki yani aslında bunlar geçilebilecek puanlar da fazla. Gerçekten fazla. Ben geçen hafta değil ondan önceki hafta en güçlü vali oynamıştım. En güçlü valide toplam olarak 130 milyon puan yapmıştım. Aslında kayıtlarda 106 milyon puan olarak gözüküyor. Fakat çantamda hala malzeme bıraktığım için toplam e, puanım rahatlıkla hesapladım çünkü bunu. 125-130 milyona çıkıyordu. Fakat onları kullanmadım çünkü zaten gelebileceğim yere gelmiştim ve aynı zamanda vurmalı etkinlik gelmişti. Yani daha doğrusu ejderha besleme, şeftali etkinliği. Orayı da biraz saklamak istedim. Çok fazla puan yapabildim yani ve benim 3,5 aylık bir birikimim vardı. 3,5 aylık, 3 aylık bir birikimim vardı tam olarak. Eee, Bu benim bayağı bir kazancıma geldi aslında. Düşük yatırımlı oyuncular için birinci olmak tek çare. İkinci, üçüncü bizim için uygun değil. Kayıp olarak bakarım ben. Çünkü o kadar birikim yapıyoruz, o kadar sabrediyoruz. Birinci olmayı hak ediyoruz. O yüzden doğru etkinlikler oynamamız lazım. Bunun için en verimli yol en güçlü vali kesinlikle. KVK haftası bakıyorum. Herkes oynamaya çalışıyor. KVK haftasında balinalar oynar genellikle arkadaşlar. Haberiniz olsun. Zaten en güçlü vali bu yüzden bizim ilk tercihimiz. Çünkü balinalar oraya oynamaz. KVK'ya saklar malzemelerini. Malzemelerini KVK'ya sakladıkları için de haliyle bu etkinlikte bayağı bir puan kazanırlar. Bu etkinlikte en önemli konu şu. Bizim gibi düşük yatırımlı oyuncular bu etkinliği evet genellikle oynamazlar. Oynamamalılar. Fakat bu etkinliği ve bu etkinlik haftasını en mantıklı şekilde değerlendirebiliriz. Şöyle yapıyoruz. Burası KVK hazırlığı neden bar doldurmaktan fazlası? Yani sadece bar doldurmak değil. Yani şurayı doldurmak bizim için yeterli değil. Bakın zaten ben de oynamıyorum çünkü elimde hem malzeme yok hem de zaten bu eyaletten gideceğim. Benimle birlikte birçok kişi gidecek. O yüzden buraya oynamak ya benim için artık çok gereksiz. E, kazanalım kaybedelim benim için çok da önemli değil. Ben kazancıma bakarım burada. Bu eyaleti benimsemedim zaten. Şu ana kadar çok özür dilerim, pardon. Bu hazırlık aşamasındaki asıl avantajımız bizim savaş gününde ekstra güçlendirme. Daha kolay kazanım demektir. Bunu anlamamız gerekiyor. Tabii ki bu etkinliği oynadığımız zaman savaşa daha sert gireceğiz. Daha güçlü gireceğiz. Orası kesin. Ama kazanamadıktan sonra, bu etkinlikte verim alamadıktan sonra, ödülleri toplayamadıktan sonra bizim için çok da bir anlamı yok. Peki ücretsiz oyuncuların KVK hazırlık aşamasındaki en temel, en önemli 3 ana hedefi ne olmalı? Bir kere bizim amacımız güç gösterisi kesinlikle değil. Çünkü güç gösterisi zaten yapamayız balinalar varken. Amacımız verimli puan. İkinci amacımız düşük kayıp. Ne kadar az malzeme kullandık bunun için. Ne kadar doğru kullandık daha doğrusu. Ve krallığa ölçebilir katkı. Üçüncü olayımız da bu. Krallığa bir katkı vermemiz lazım. Çünkü evet birçok oyuncu aslında düşük yatırımlı oyuncu buradaki, bu oyundaki. Herkes kendini oynarsa krallığa hiçbir katkımız olmaz. Krallığa katkımız olmazsa da bu sefer balinalar sinirlenir. Balinalar çünkü eyaleti benimser her zaman. Balinalar sinirlendiği zaman da bu sefer eyalette iç savaş çıkabilir. Sizin zaten hiçbir katkınız yok. Ben bu oyuncuyu sıfırlarım. Yok ederim. Boş ver gitsin. Benim eyaletimde oynamasın derler. Böyle bir şey istemeyiz. Hem krallığımıza katkı vereceğiz. Hem bireysel olarak malzemelerimizi doğru kullanacağız. Ya da belki de hiç kullanmayacağız. Hem de doğru yönlendireceğiz hesabımızı bu hafta. Nasıl yapacağız bunu? Şimdi öncelikle hangi gün neler yapılır onları göstereceğim. Nasıl bir mantığa sahip olmamız gerekiyor. Tamamen mühendis mantığıyla. Az maliyet, az efor ve en doğru gidiş yolu. Gücün tipine göre, pardon, günün tipine göre
Örneğin o gün inşaat güçlendirmesi günü mü, işte araştırma günü mü, asker basma günü mü neyse. Materyalleri ona göre sıralamamız lazım tabii ki de. Bakıyorum şimdi mesela bugün genellikle zaten pazartesi günleri her zaman krallık buff'ı olarak araştırma pardon inşaat aktif olur. Burada zaten birinci gün inşaat basılır. Birinci gün ona ayrılır. Zaten bakın burada da zemin çalışmaları, inşaat şeyi, krallık buff'ı kullanılmış. Şuradaki en güçlü krallık bonusu dediğimiz şeyler tamamen etkinlikle beraber geliyor. Yani bu hafta geliyor. Bu etkinliğe özel bir güçlendirmedir. Daha başka zaman gelmez. Araştırma için %5 bonus. Şey için, bina için %5 bonus. Asker eğitim için de %25 ekstra bonus gelir. Ekstra olarak krallık buff'ı %10 kullanılıyor. Ne oldu? %15. Benim zaten petlerim var. %15 de buradan geliyor. %30. %20 de şuradaki e, adalet şunu da bir toplayayım. Evet. Buradaki manifestolardan da %20 inşaat hızlandırması alıyorum. E, Ne oldu tam olarak? %50. Bir de %60 pardon %10 da başbakanlıktan alabilirim. Şuradan. %10 da buradan alabilirim. Ne oldu? %60. %60 inşaat hızlandırması oldu bir anda. Mesela bu benim inanılmaz işime geliyor. İnanılmaz avantajlı aslında. O yüzden birinci gün eğer ki bu etkinliği oynamayacaksanız ki tavsiyem kesinlikle oynamayın. Bu etkinlikte mesela bir tane bina basacaksınız. Bir bina basacağınız zaman o bina çok uzun sürüyor. İşte 20 gün, belki de 25 gün, 30 gün, kaç gün sürüyorsa. Özellikle binaları 29'dan 30'a basarken çok fazla zaman alır. Ee, O zamanlar mesela gidin KVK hazırlık aşamasının pazartesi günü krallık buff'ı kullanılır inşaat. Bir de etkinlikten buff gelir. Bir de pet'ten buff alırsınız. Bir de manifest adliyeden buff alırsınız. Bir de başbakanlık. %60 hızlandırma ile birlikte o binanızı o zaman sıraya sokun. Ya da o zaman basın. Artık nasıl yapacaksınız? Bu kısmı böyle halledebilirsiniz. Diğer gün mesela araştırma güçlendirmesi, araştırma buff'ı. Genellikle bu etkinliklerde ben 4 farklı eyalet gördüm. 4 farklı eyalette de hiçbir zaman sekmedi. Salı günleri her zaman araştırma güçlendirmesi basıldı. Krallık buff'ı olarak. Araştırma güçlendirmesi basıldı. Ve bu bizim için belki de en değerli, en önemli nokta. Çünkü araştırma hızlandırması alabileceğimiz başka bir yer yok. Şurada Başbakanlıktan alıyoruz bir tane. Başbakanlıktan alıyoruz %10. Araştırma hızlandırması bu kadar. Başka hiçbir yer yok. Şimdi bu hafta ne oluyor? Etkinlikten zaten %5 geliyor. Şurada araştırma hızlandırması %5 geliyor. %10 da Başbakanlıktan, %15. Bir de bu etkinlikte krallık buff'u kullanılıyor. Krallık buff'ı kullanıldığı zaman da ne oluyor? Şu şey kullanılacak yani. Buff kullanılacak. %10 da buradan geliyor. %25 araştırma hızlandırması. %25 araştırma buff'ı. Şimdi ben bakıyorum araştırma hızlandırmama. %72. Buna bir de %25 eklersem yaklaşık %100 araştırma hızlandırması olacak. Bakın yani şu anki hızlandırmalarımın üçte biri kadar ekstra hızlandırma gelecek araştırma hızı için. Bu benim için müthiş bir yöntem. Aşırı faydalı. Tabii ki sizin için de öyle. Çünkü araştırma hızlandırması dediğim gibi başka bir yerden alamıyoruz. Yani inşaat gibi böyle petlerden falan alamıyoruz. Ya da adliyeden aynı buradaki gibi alamıyoruz başka bir yerden. O yüzden gerek yok böyle kasmaya. Zaten akademi araştırmaları çok uzun sürüyor. Bakar mısınız? Yani burada mesela bunun bitmesine 5-6 gün var. Bunu muhtemelen yarın bitirip şu buff'ı şeye basacağım, araştırmaya basacağım. Bakar mısınız? 78 gün 23 saat 55 dakika yani 79 gün 80 gün diyelim yuvarlak hesap. 80 gün bunu basacaksam benim kesinlikle bütün buff'ları almış olmam lazım. Bütün buff'ları alayım ki en kısa sürede bitsin şu. Çünkü 80 gün bunu beklemek inanılmaz uzun. Bu 80 gün bunu sıraya sokacağıma yarın giderim hem krallık buff'u basılmış olur hem ya benim yapacağım tek şey sadece başbakanlık almak. Ondan sonra %100 araştırma hızlandırması olmuş olacak toplamda bende. Ne olacak? Bu yaklaşık olarak 60 güne, 65 güne falan düşecek. Canıma minnet. Ne kadar güzel. Ben böyle bir şey isterim yani. Gerçekten. O yüzden ne yapacağım? Yarın bunu mesela sıraya sokacağım. Ama bitirmeyeceğim. Çünkü bu etkinliği oynamıyorum. Hızlandırmalarımı burada harcamayacağım. Bir de neden araştırma en değerlisi? Çünkü şu yüzden. Burada bakın hızlandırmalara geliyorum. Ben hızlandırmalarımı daha yeni bitirdim. Ve bakın en fazla biriken hızlandırma ne oldu? İnşaat hızlandırması. Gerçi inşaatta da basacağım bir yer kalmadı artık da. Çünkü neredeyse full. Şurayı bilerek full yapmadım.
5 yapmadım. Çünkü bir tane boşluk kalsın ne olur ne olmaz. Belki de hasılatını harcamam gerekir. Em, Ya da hızlandırma kullanmam gerekir acil bir durum için. O yüzden 4'ü 5 yapmadım. Kalsın. Diğerlerinin hepsi 5 zaten. O yüzden kullanmadığım için de birikti biraz. İnşaat hızlandırması birikiyor haliyle bir şekilde. Ee, Daha sonrasında asker hızlandırması zaten dehşetten falan en azından bir iki tane ee, pardon günlük dehşet kestiğimiz zaman günde yaklaşık 10-12 tane falan dehşet kesebiliyoruz. Haliyle oradan bayağı bir şey alıyoruz aslında asker hızlandırması. İyileştirme de alıyoruz oradan. Yani bu ikisini de kapattık. İnşaat da tamam. Araştırma hızlandırması nereden aldınız mesela gün içerisinde? Çok az, aşırı az. O yüzden araştırma hızlandırması çok değerli. Biz ne yapıyoruz? Oyunun ilk aşamalarında belli bir noktada artık 5 intikal, 6 intikal çıkabilecek kadar askeriniz olduysa genel hızlandırmaları askere değil araştırmaya kullanıyoruz. Yani araştırma hızlandırması ile genel hızlandırmayı birleştiriyoruz. Hepsini araştırmaya kullanıyoruz. Niye? Çünkü araştırma hem çok daha değerli çünkü kalıcı bana istatistik veriyor. Kalıcı istatistik her zaman kalıcı istatistik her zaman bana en fazla faydayı sağlar. Gücüm zaten oradan geliyor. İstatistiklerim ne kadar yüksekse hesabım o kadar güçlü demektir. Araştırmaya harcıyorum o yüzden. Ve tabii ki araştırma hızlandırmasının yetmemesinden dolayı genel hızlandırmayı araştırmaya ekliyorum. Olay bu. Hazırlık aşamasındaki kullanmamız gereken en doğru yöntem bu. Peki krallara nasıl katkı vereceğiz? Önemli noktalardan birisi de bu. Ben madem şey oynamayacağım, KVK haftasını oynamayacağım. Peki krallara nasıl katkı vereceğim? Farm hesabınız illaki vardır. Yoksa da olmak zorunda haberiniz olsun. Mutlaka açın. En az bir tane farm hesap kesinlikle olması lazım. Farm hesabınızda gidiyorsunuz. Mesela farm hesabınızdan bu etkinliği rahatça oynayabilirsiniz. Çünkü zaten farm hesabınızdaki inşaatlar bitmemiş olacak. Araştırma zaten bitmemiş. Ee, Yani farm hesabınıza zaten sıralama isteseniz de kovalayamazsınız. Çünkü 3-5 lira para yatırıyorsanız zaten ana hesabınıza yatırsınız. Farm hesabınıza hiç para yatırmazsınız. O yüzden farm hesapla zaten sıralamaya oynamamanız lazım. Farm hesapları en hızlı geliştiren hafta bu haftadır. Çünkü dediğim gibi bir sürü buff kullanılıyor. O yüzden bu etkinlik süresince farm hesaplarınızda oynamanız lazım. Sıralama kasamazsınız zaten. Kasmaya da uğraşmayın. Gereksiz ego tatmin olur. Em, Farm hesaplarınızı hızlıca geliştirirsiniz. Binaları hızlıca basarsınız. Çok rahat edersiniz. Hem de krallığa katkınız olmuş olur. Tabii ki burada bir de has altınlar var. Eğer farm hesabınızda has altın açıldıysa, has altınlar varsa bu has altınları kullanarak rahatça puan kasabilirsiniz. Mesela nasıl göstereyim bir tane. Biraz has altınım gidecek ama sorun değil. Mesela ben burada diyelim ki bu inşaatı sıraya koydum. Bakın etkinlik puanıma bakıyorum. Etkinlik puanım nerede? 163.710. Tamam mı? 163.710. Şimdi has altın kullanıyorum. 67 tane has altın gidecek. Sıraya koy diyorum. Koydum. Daha sonrasında etkinlik puanım kaç oldu? Bakıyorum. 297.710. Güncel puanım bu oldu. Daha sonrasında ne yapıyorum? Detaylara giriyorum. Yükseltmeyi iptal et diyorum. Yükseltmeyi iptal edince bana harcadığım has altınların yarısını geri iade edecek. Diğer yarısını çöpe gidecek yani. Tamam diyorum. Yarısını bana geri ver. Onayla diyorum. Bakın inşaat gitti. Etkinlik puanıma geliyorum. Puanımda hiçbir değişim olmadı, hiçbir azalma olmadı. Yani ben aslında yarı has altın la yarı has altınla 2 kat has altın puanı kazanmış oldum. Bu şekilde rahatlıkla farm hesaplarınızda has altın yakabilirsiniz. Zaten farm hesaplardaki amaç has altınlarla binaları geliştirmek değil. Bize kaynak sağlasın. Biraz da asker desteğinde bulunsundur. O yüzden oradaki şeyleri e, has altınları bunun için kullanabilirsiniz. Bu olayı küçümsemeyin. Bu ciddi bir olay gerçekten. Çünkü hem sizin ana hesabınızda krallığa katkı vermek zorundasınız bir kere. Bu bir kesin. Ana hesabınızla birlikte krallığa katkı vermek yani burada ana hesabınızdan materyal harcamak zorunda kalmıyorsunuz öncelikle. Farm hesabınızdan da çok ciddi puan yapabiliyorsunuz. Herkesin bir tane farm hesabı olsa ya şurada 100 tane en iyi oyuncudan zaten ciddi derecede şey çıkar. Has altın puanı çıkar. Sadece has altından bile. Ki ayda yaklaşık 1500-2000 tane has altın rahat birikiyor arkadaşlar. Etkinlikler, şunlar bunlar, çarçurt falan rahatça biriktirebiliyorsunuz. O yüzden bu stratejiyi, bu gösterdiğim yöntemi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir diğer konumuz şu.
Ee, Hızlandırmaları zaten anlattık. Ben tek başıma ne fark ederim düşüncesi. Doğru mu? Ee, Yani ben 3-5 puan yaptım. Abi ben bu puanı yapsam da olur, yapmasam da ne fark eder? Bu doğru bir düşünce değil. Çünkü herkes böyle düşünürse zaten krallık kazanamaz. Kolektif bir çöküş başlar. O yüzden gerek yok. Ee, En azından farm hesabınızda gerekli katkıyı verin krallığınıza. Bir şeyler yapın yani. Ki krallıkta hem iç savaş çıkmasın hem de hazırlık aşamasını kazanırsanız e, zevkli oluyor açıkçası. Zevkli oluyor. Savaş zamanı da çok zevkli oluyor. Karşı krallığa gidip işgal etmek çok keyifli. Kendi toprağını savunmaya çalışmaktansa savaşı rakibin toprağına sıçratmak çok daha güzel, keyifli ve karşı rakip şatoyu ele geçirince buff'lar da artıyor tabii. Yani şu anda belki bilmeyen arkadaşlar vardı, ben onu da söyleyeyim. Şu anda buradaki buff'lar mesela başbakanlıktan %10, %10, %10 alıyorum ya. Rakibin şatosunu ele geçirirsem bunlar %50 artacak. Yani %15, 15, 15 olacak. Aynı şekilde Asya Danışman da aynı durum söz konusu. Eğitim hızı %50 veriyor şu anda kendi şatomuzda. Rakip şatoyu ele geçirirsek bunlar %75 ve 300 olacak. Yani %50 artıyor. O yüzden tavsiyem budur arkadaşlar. Kesinlikle krallarınıza katkı sağlayın. Em, Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Hani neler yaptınız? Buff'ları kullandınız mı, kullanmadınız mı? Krallığa katkı sağladınız mı? Gelip haber verirseniz sevinirim. Sohbet muhabbet olur aramızda. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hani ben bu sosyal medya camialarını falan pek sevmem, pek bilmem bu tür dalga dümenleri. Hoşuma da gitmiyor açıkçası. Sosyal medyadan nefret ederim. Benim için zaman kaybı. E, Onun yerine gider işime gücüme bakarım. Benim için her zaman hayatım hep bu şekilde geçti. Gereksiz Reels kaydırmak, Shorts kaydırmak. Benim atalarım bunun için canlarını vermedi zamanında. Ben onların ruhuna böyle saygısızlık yapamam. Gereksiz zaman kaybetmek istemiyorum burada. Sosyal medyayla bu zamana kadar hiç uğraşmadım. Şu anda böyle bir şeye girmemin sebebi de tamamen yanlış yapılan çok fazla şey gördüm ve bunları düzeltmek istiyorum. O yüzden de insanlara yardımcı olmak, bilgilendirmek istiyorum. Bu sizin için belki çok polyanacı görünebilir. Eyvallah, sorun değil. Herkesin düşüncesi kendine. Ben sadece doğru bildiğim bir şey varsa bunu yaymak gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de e, sosyal medya olarak YouTube kısmındayım sadece. Kendi kişisel Instagram hesabım bile yok. Kanalda Instagram hesabı benim iş hesabım. Yıldız Kod Akademi. Benim eğitim verdiğim, çocuklara eğitim verdiğim bir akademim var. Oranın şeyini verdim, balansını verdim. Hani en kötü bana oradan ulaşabilirsin, bilsinler diye. Yani kişisel Instagram hesabım bile yok. Durum bu şekilde. Em, Ve videoların sonunda açıkçası bu sosyal medyanın mıçmıçlığı, bu gereksiz sevgi gösterisi, yapaylığı beni çok midem bulandırıyor. Videoların sonunda o yüzden işte abone olun arkadaşlar, beğenin, işte bunları krallıktaki arkadaşlarınızla paylaşın, oyun oynayan arkadaşlarınızla paylaşın. Bu tip şeyler bana çok aşırı yapmacık ve gereksiz geliyor. Burada ben bilinçli bir kitle ile yoluma devam etmek istiyorum. Burada zaten videoyu beğenen biri varsa, eğer izleyici videoyu beğendiyse zaten beğenir. Eğer yorum yapmak istiyorsa, derdini anlatmak istiyorsa zaten yorum yazar. Eleştirmek istiyorsa zaten eleştirir. Yani kimseye çocuk gibi ne yapacağını söylemek bana çok saygısızlık olarak geliyor. Gerek yok böyle şeylere. Yapmak isteyen yapar zaten. Herkes kendine yakışanı yapar benim düşünceme göre açıkçası. O yüzden böyle toplara hiç girmek istemiyorum. Videolarımın sonunda asla böyle hatırlatmalar, böyle bilgilendirmeler yapmayacağım. Intro, outro kısmında da asla böyle işte ikona tıklamadır, yok beğen tuşuna tıklamadır. Gereksiz şeyler. E, Bunlara asla şey yapmam. Unutabilir, videoyu beğenmişsindir, beğenme butonuna basmamışsındır. Ya canın sağ olsun. Ne olacak? Basmayı var. Yani benim canımı mı almış olacaksın ya? Senin canından değerli mi dostum? Boş ver. Böyle şeylere takılmıyordum. O yüzden böyle muhabbetlerin dönmesini istemiyorum. Ben sadece doğru bildiklerimi paylaşmaya devam edeceğim. Bu kadar. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.